Sevgili dostlar selam. Cep Mühendisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomun konusu Rus pokerinin ödeme tabloları. Bildiğiniz gibi Rus pokerinde bazı sürpriz eller vardır ve bu eller bir değil iki ödeme birden aldıkları için yüzümüzü güldürürler. Bunların hepsini size hem anlatacağım hem de tablolarını vereceğim. Kanalımı beğenirseniz ve diğer videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız abone olmanızı rica ederim. Rus pokerinde as papazın özel bir yeri vardır arkadaşlar. Örneğin oyuncunun elinde bir per artı as papaz, oyuncunun o peri ile kasayı yenmesi halinde 2 per ödemesi alır. Aynı şey 2 as bir papaz veya 1 as 2 papaz için de geçerlidir. Bu arada bilginiz olsun, Rus pokerinde oyuncu ödeme tablosundan en fazla 2 ödeme alma hakkına sahiptir arkadaşlar. Yine başka bir örnek vermem gerekirse, bu örnekte olduğu gibi 3 kız ve as papaz bir üçlü artı bir per ödemesi alır arkadaşlar. Aynı şekilde 3 papaz ve bir as veya 3 as bir papaz da olsa bir üçlü artı bir per ödemesi alır arkadaşlar. Rus pokerinde 2 ödeme alma konusunda ellerinde 6 kart bulunduran, yani kart isteme aşamasında 6. kartı almış ellerde de değişik ödeme durumları ortaya çıkar. Örneğin elinizde elden bir renk veya flash vardıysa ve ilaveten tek kart aldıysanız ve aynı renkten bir kart daha edindiyseniz, bu örnekte olduğu gibi, yani elinizde aynı renkten 5 değil 6 kart var ise, örneğin 6 adet maça, o zaman bir flash değil 2 flash bedeli ödeme alırsınız. Veya diyelim ki elinizdeki 6 kart 3 kız ve 3 tane valeden ibaret ise, yani 6. kart istediniz bu ele ve bir vale geldi. 3 tane kız 3 tane valeniz oldu. Bu durumda bir değil 2 full ödemesi alırsınız arkadaşlar. Bir full bu, diğer full de bu. Aynı şekilde böyle bir elde tek kart istediniz ve bir kız daha geldi. Bu el four of a kind ödemesi alır hem de full ödemesi alır. Gerçi bu durumda bazı kazinolar bu eli bir four of a kind ve bir de per olarak da değerlendiriyorlarmış diye duydum. Ana kural aslında bu ama uygulanmıyor. Elinizdeki kartlardan birisini değiştirerek başka bir kazanan el meydana getirebiliyorsanız o kazanan elin de ödemesini alırsınız. Ancak kazinolar bu kurala işlerine gelmediği için bazı istisnalar getirmiştir arkadaşlar. Örneğin oyuncunun elindeki 6 kart bunlarsa, burada aslında 2 adet straight bulunmaktadır. Kupa yedilisiyle bir straight, karo yedilisiyle de bir straight yapıyordur bu el. Kazinolar bu durumda aslında 2 adet straight bulunan oyuncuya 2 straight yerine bir straight artı bir per ödemesi yaparlar. Yani bunu bir straight artı bir de yedili per olarak değerlendirirler. Rus pokerinin ilk yıllarında yukarıdaki el 2 adet straight yapmış kabul edilirmiş. Ama Amerika'da kazinolar bu kural ile oyuncuların lehine artı %3,21'lik bir kasa avantajı oluştuğunu görünce ödemelerini kazino lehine yorumlamaya başlamışlar. Eski kural ile devam eden, yani bu örneğe 2 adet straight ödemeye devam eden kazinolar da zarara girmemek için oyuncunun girmesinin mecburi olduğu bir yan bahis eklemek zorunda kalmışlar. Şimdilerde ise zaten Amerika'da Rus pokeri neredeyse hiçbir yerde yok. Evet arkadaşlar, tablo No 1'e bakıyoruz. Tek ödeme kazanan eller ödeme tablosu diyor. Neden tek ödeme diyoruz? Çünkü Rus pokerinde 2 ödeme de olabiliyor. Yani elinizdeki kağıtlarla 2 ödeme de alabilirsiniz. Bu tek ödeme kazanan eller ödeme tablosu. Gördüğünüz gibi en üstte Royal Flush var. 100 misli diyor. Neyin 100 misli? Antenin değil arkadaşlar. Antenin arkasına koyduğunuz bahsin 100 misli. Straight Flush 50 misli, Four of a Kind kare 20 misli, Full House 7 misli, Flush 5 misli, Straight 4 misli, Three of a Kind 3 misli, 2 per, döper 2 misli, 1 per 1 misli, As papaz 1 misli. Şimdi burada 2 nokta var. Onu da belirtmeliyim. Şurada Three of a Kind üçlüye 3 misli diyor ya. 3 misli ödeme almanız için bir seçenek daha var. O da elinizde 3 per olması. Diyeceksiniz ki 3 per nasıl olur?
6 kağıt olduğunda elinizde 3 per oluyor arkadaşlar. Bir de as papazlar per sayıldığı için oradan da 5 kağıtta da bu seçenek olabiliyor. Tablo bu kadar. Şimdi de tablo No 2'ye bakalım. Yani 2 ödeme kazanan eller ödeme tablosu. Daha evvel de bahsetmiştim. 5 kartlı ellerde ve 6 kartlı ellerde birden çok ödeme kazanma ihtimalleri oluyor. Şimdi bunları göreceğiz arkadaşlar. Bakın tabloda demişim zaten. Ödeme alabilecek ikili kombinasyonlar. Burada da toplam ödeme misli. Toplam ödeme yani mesela ilk örneğe bakalım. Royal Flush artı Straight Flush. Nasıl olabiliyormuş böyle bir şey? İşte sağda görüyoruz örneğini. Ondan asa kadar karodan bir Royal Flush'ımız var. Ve bir şekilde bir 6. kart gelmiş elimize çekmişiz. O da 9'lu karo. Ne olmuş bu? Royal Flush as dahil olarak. Asa hariç tutarsanız da bir Straight Flush. Şimdi burada Royal Flush 100 misli alıyor. Straight Flush 50 misli alıyor. Ne oluyor toplamı 150 misli? İşte de burada 150'ye 1. Evet, bu neyin 150 misli? Antenin değil. Antenin arkasına koyduğumuz bahsin 150 misli. Bir alttaki örnek Royal Flush artı Flush. Ne olmuş burada da? Kupa örneği var. Gene Royal Flush var ama kupa 9 gelmemiş. Kupa 4 gelmiş. Ne olmuş? Bir tane Royal Flush, bir tane de Flush. Onun altında Royal Flush artı bir per var. O da nasıl oluyor? Royal Flush ama bir kız daha var. O kız da 2 kız bir per yapıyor. Straight Flush artı Straight Flush. Bu da enteresan, evet. Dediğim gibi burada da Royal Flush değil ama Straight Flush'a bir kart çekiyorsunuz ve gelen kart sizi 2 tane Straight Flush yapıyor. Biri 10'dan 6'ya kadar, öbürü de 9'dan 5'e kadar arkadaşlar. Straight Flush artı Flush var. İşte sıralı değil ama 6 tane sinek. 5'i Straight Flush, öbürü değil. Bu da enteresan. Straight Flush artı Straight. 7, 8, 9, 10 vale kupa bir Straight Flush. Bir de maça 6 gelmiş. Bu sefer de 6, 7, 8, 9, 10 bir Straight yapmış. Peki bir Straight Flush, 2 tane de Straight alabilir miyiz? Hayır. Ne dedik? Rus pokerinde bir elde maksimum 2 ödeme alabilirsin. Burada da Straight Flush artı as papaz var. Biliyorsunuz as papaz per sayıldığı için bu da Straight Flush artı bir per gibi bir ödeme alıyor. Buradaki örneğimizde de Four of a Kind artı Full House. Evet, sizin elinizde bir fullünüz varmış ya da bir kareniz varmış ve kart çekmişsiniz. Normalde kare olduğu zaman tek kart çekmeyin diyor temel strateji. Dolayısıyla demek ki kareniz yokmuş sizin. Bir full house'unuz varmış. Bir kart çekmişsiniz ve ikili gelmiş. Bu da four of a kind artı full house olmuş. Ne yapıyor? 27'ye 1 ödeme yapıyor. Toplamlar nasıl çıkıyor ortaya? Yukarıda ben tablo No 1'de verdiğim ödeme tabloları var ya arkadaşlar. Onları toplarsanız bunlar çıkıyor. Mesela full house ödemesi 7 mislidir. Four of a kind 20 mislidir. Ne oluyor? 27 misli. Buradaki örnekte Four of a Kind artı as papaz var. Kare artı as papaz. Bunun için 6 kağıt olması gerekmiyor gördüğünüz gibi. 4 tane papaz, bir kare, yanında da bir as gelmiş. Bir papazla bir as da bir per oluyor. Bu da kare artı per gibi ödeme alıyor. Full house artı full house. Bir full house'unuz varmış. Çekmişsiniz bir kart. Full house'unuzun perine aynı kart gelmiş. 2 tane de full house olmuş. Full house artı as papaz var. O da burada görüyorsunuz aynı. 3 tane 9, 2 papaz, bir tane de as gelmiş. Ne olmuş? Full house artı as papaz. Flush artı flush var. Evet, sıralı değil hiçbiri. Ama 6 tane karo. Flush artı straight var. Flush'ınız var. Buraya bir tane de dörtlü gelmiş. O da sinek renginde değil ama bu sefer de 4, 5, 6, 7, 8 de bir straight yapıyor. Flush artı bir per var. Üçler per olmuş. Flush artı as papaz var. Flash'ınız var. Bir tane de as gelmiş. Karo as, papazlı bir per olmuş. Straight artı straight var. 8'den 4'e kadar bir straight. 3'ten 7'ye kadar bir straight. Bir de straight artı as papaz var. Straight'iniz 1, 2, 3, 4, 5. Bir de papaz gelmiş. Straight artı as papaz olmuş. Devam edelim. Three of a kind artı as papaz. 3 tane 8'imiz, yanında bir as papaz var. As papaz per sayılıyor. Ne oluyor? 3 artı per. 3 per var. Daha evvel de söylemiştim bunun örneğini. İlla 3 misli olması gerekmiyor. Yani 3 tane kız olması gerekmiyor 3 misli almanız için. Bakın 3 tane per var burada. Kızdan, 6'dan, 4'ten 3 tane per. Bu da üçlü varmış gibi elinizde ödeme alıyor. 2 per artı as papaz. As ve valeler döperiniz. Bir de papaz gelmiş. Papaz asla birleşiyor. Bu da 3 misli ödeme alıyor. 1 per artı as papaz. Beşliler per. As papaz da diğer per gibi oluyor. Sevgili dostlar,
Bu videomun da sonuna geldik. Rus pokeri daha evvel de bahsettiğim gibi oldukça karışık bir oyundur. Sorularınız varsa mutlaka yazın. Bekliyorum. Bir sonraki videomda Rus pokerin bir kart çekme karar tablosunu, ki bahis veya pas geçme karar tablosunu size anlatacağım. Ve de anahtar tablolarını vereceğim. Hepinizi bekliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.